Arjantin Buenos Aires'ten herkese merhabalar. Güneşli bir Buenos Aires hafta sonundan herkese selamlar, sevgiler. Bugün özellikle bu Dünya Kupası sürecinde ve sonrasında çokça gündem olan ırkçılık konusu. Özellikle Arjantinler ırkçı mı? Sürekli bu konu konuşuldu. Arjantin'in rakibi olan takımlar, o ülkeler sıkça bu konuyu işlediler. Arjantinler ırkçı, Arjantinler siyahi oyuncu oynatmıyorlar veya işte benzeri muhabbetler oldu. Arjantinler genel olarak ırkçı bir millet değil. Burada tabii ben açık tenliyim, buğday tenliyim, işte hani esmer değilim çok. İşte onun da benim algımda bir etkisi var. Ama genel olarak gördüğüm, gözlemlediğim hem devlet olarak hem millet olarak ırkçı bir yapıda değiller. Tam tersine kucaklayıcı, sahiplenici bir yapıdalar. Ama nasıl? Kendi değerlerine saygı duyulacak şekilde. Arjantin'de eğitim, sağlık ve birçok hak ücretsiz. Dünyanın neresinden gelirseniz gelin, Arjantin dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın sizlere bu imkanları tamamen ücretsiz bir şekilde ve sınırsız bir şekilde sunuyor. O yüzden Arjantin için yani burası ırkçı bir ülke diyemeyiz. Benim gördüğüm, şimdi Arjantin'in komşuları Arjantin'e göre daha esmer tenli insanlar. Bolivya, Peru, Paraguay, keza Brezilya. Arjantinlilere göre daha esmer tenli insanlar ve çok eskilerden özellikle Brezilya ile Arjantin arasında bu tarz konular varmış. Her ülkede muhakkak her fikre sahip insanlar var. Her ülkede her fikri benimseyen insanlar mevcut. Bu ülkede de bazı düşüncelerin proları, ultraları var. Onlar da tabii ki diyor ki işte bizim ülkemiz Latin değil, biz İtalyanız, beyaz, Katolik bir ülkeyiz ve böyle kalacağız diyorlar. O yüzden daha çok böyle beyaz göçmenleri, beyaz tenli, Hristiyan göçmenleri daha çok benimsiyorlar. Özellikle Ruslar ve Ukraynalılar buraya geldikleri zaman bazı sosyal medya hesapları evet işte tam da istediğimiz göçmen profili bu şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Öte yandan Arjantin'in de uzun yıllardır benimsediği Patria Grande, büyük anavatan fikri var, ideolojisi var. Bununla birlikte işte çevre ülkelerden gelen herkese kapılarını sonuna kadar açmış bulunuyor. Tabi bunda işte hani insanlardan topluma uyum, kanunlara uyum ve yasal bir şekilde yaşamalarını istiyor. Az önce de bahsettiğim gibi her fikrin savunucusu da var, karşı savunanlar da var. Burada da öyle. Çok yakın tarihte Dünya Kupası yarı final gününde sokaklarda video çekerken bir satıcı beyefendi dedi ki nerelisin? Dedim Türkiye, İstanbul. Türklere dedi selam olsun. Burada dedi herkese yerimiz var. İşte bizim dedi Patria Grande'miz var. Bu konuda kanunlarımız var dedi. Direkt hemen hiç selam sabah vermeden direkt hemen bu konuya girdi. Böyle bir selamlaştık, videoya devam ettik. İşte dediğim gibi burada birçok hak var. Burası tamamen böyle kozmopolit, birçok kültürün buluşma noktası gibi. Arjantin dünyanın sonu. Buna rağmen çevre ülkelerden aldığı göç nedeniyle yaklaşık 20 küsür milyonluk İtalyan nüfus, yaklaşık 20 küsür milyonluk bölge halkıyla bir sentezlenmiş durumda. İşte örnek vermek gerekirse kıtanın tamamından neredeyse buraya okumaya gelen öğrenciler var. Özellikle tıp fakültesine, Buenos Aires Üniversitesi UBA'ya veya La Plata Üniversitesi'ne gelen öğrenciler var. Keza özellikle çevre ülkelerden Brezilya'dan, Venezuela'dan, Peru, Paraguay, Bolivya, Uruguay gibi benzer ülkelerden çok fazla buraya gelip yerleşen, burada bir hayat kuran, burada çalışan, burada ailesini geçindiren, ailesiyle birlikte burada yaşayan çok fazla aile var. Gerçekten sayı olarak da çok fazlalar. Ama burada baktığınız zaman hayatın her alanında herkes tek bir vücut gibi ilerliyor. Tabii ki farklı ufak tefek kültür farklılıkları var ama genel dil İspanyolca olduğu için ve kültürler birbirine yakın, birbiriyle temas halinde kültürler olduğu için Arjantin o konuda bir tık daha şanslı. Bir Avrupa ülkesine Afrika'dan gelen veya işte Türkiye'ye daha Asya ülkelerinden, daha böyle Arap Yarımadası'ndan, Orta Asya'dan gelen göçmenler gibi değil. Birebir aynı dili konuşan, hafif şive farklılıkları, aksan farklılıkları var. Çok benzer, yakın kültürlere sahip göçmen popülasyonu var. Bu da tabii Arjantin'i bu konuda biraz daha rahat ettiriyor. Burada Afrikalı göçmen yok, çok az. 1700'lü yıllarda Buenos Aires nüfusunun işte %30'u siyahiydi, esmer tenliydi tarzı böyle bir videolar, shortslar dönüyor internette ama o zamanki Buenos Aires nüfusu da yaklaşık 24 bin. 24 bin nüfusun, tabii bunlardan tabii ki göçenler, başka ülkelere gidenler, başka ülkelerde hayat kuranlar, hayatını kaybedenler var değil. Ben 3 yıldır yaklaşık 1150 gündür Arjantin'deyim. Arjantin'de herhangi bir ırkçılık gördüm mü desem yani çok nadirdir, hiç görmedim diyebilirim.
Bazen oluyor. Ben de o insanların Arjantinli olmayıp hangi ülkeden olduklarını çok iyi biliyorum. Onlar mikro ırkçılıklar. Onlar, ben Türk olduğum için Türklere düşman ülkelerin vatandaşları, burada anlıyorsun direkt. Türkçe konuşurken sana şey yaptığı için o da Türkçe olduğunu anlıyor ve o yüzden sana zaten sataşma gereksinimi duyuyor. Yani Arjantinli değil onlar. Belki Arjantin vatandaşı olmuş olabilirler ama onların kökeni Türkiye'nin geçmiş tarihinde Osmanlı'dan sorun yaşadığı ülkelere dayandığı için oradan böyle bir rahatsız etme isteği oluşuyor onlarda. Onun dışında tabii ki bizim onlara karşı hiçbir ters davranışımız olamaz. Ben gülüyorum, geçiyorum. Çünkü biz burada kardeşçe, hep birlikte, huzur içerisinde bir bütünün küçük parçaları şeklinde yaşamak için geldik. Ve o şekilde de tam bir uyum içerisinde yaşamayı tercih ettik. O yüzden o tarz şeylere takılmıyorum. Bazen ben çok sık Ermeni mahallesindeyim. Orada özellikle müdavimi olduğum bir restoran orada. Onlarla da görüşüyoruz. Türkiye'den Maraş Ermenileri var. Onların dernekleri var. Antep'in, Maraş'ın çok fazla, Malatya'nın burada çok fazla Ermenisi var. Mesela onlarla görüşüyoruz. Onlar diyor ki işte böyle böyle anlatıyorlar kendi tarihlerini. Tabii onlar kendi savlarını öne sürüyorlar. Ben de dinliyorum. Selamlaşıyoruz ve ayrılıyoruz. Hani doğrudur yanlıştıra girmiyorum. Bu ülkede işte Türkiye'deki geçmiş tarihin hesabını yaşadığımız yere getirmeye, o hesabı burada görmeye gelmedik. O yüzden biz huzur ve barış içerisinde bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Biz biraz daha dünya insanı olmaya çalışıyoruz. Herkesle uyum içerisinde, herkesle selamlaşan, herkese halini hatırını soran, güler yüz ve sempatiyle toplumda yer almaya çalışıyoruz. Ama özellikle işte videonun fikrini oluşturan konu özellikle Dünya Kupası zamanında Arjantin'e karşı inanılmaz. Yani bütün dünya, Arjantin hangi ülkeyle rakipse bütün dünya o bayraklara boyanıyor. Ülkeler, sadece Arjantin kendi renginde. Bunu Türkiye'ye karşı da gördüm. Mesela Türkiye kimle rakipse, özellikle voleybol Uluslar Ligi finalinde, Çin'de oynanan finalde tüm dünya Brezil, sadece Türkiye. Yani bu enteresan. Ben mesela hep söylüyorum, bize yakın olan ülkeler var. Türkiye'nin bir kardeş toplulukları var, kardeş ülkelerimiz var. Onları hiç saymıyorum bile. Onlar bizim yani kardeşimiz, aynı milletiz. Onları hiç saymıyorum. Hani Azerbaycan'dır, Macaristan'dır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Bunları saymaya gerek yok. Bunlar zaten biziz. Asya'da bir takım Türkiye Cumhuriyetler ve devletler var. Bunları da saymıyorum ama onun dışında dünyada baktığımız zaman bize hoş gelen, bize sempatik gelen ülkeler var. Kardeş gözüyle gördüğümüz, onların bizi sevip sevmemesi hiç umurumuzda değil. Şimdi biz ülke olarak, millet olarak İspanyolları çok severiz. Bazı konularda İtalyanları çok severiz. Özellikle Avrupa kıtasında İspanyollar ve İtalyanlar bize çok yakın gelir. Kültür olarak da öyle, başka konularda da öyle, dünya görüşleri bakımından da öyle. İspanyollarla İtalyanlar Türklere çok sıcak gelirler. Bu nedenle hani o ülkelerin, o ülke vatandaşlarının Türkleri sevip sevmemesi, ne derece benimsedikleri bizim umurumuzda olmaksızın biz onları severiz ve sempati duyarız. Arjantin'i de aynı görüyorum. Niye? İşte hani Arjantin'de yaşamamdan ekstra, Arjantin'de bakıyorum bizim gibi. Yani hep böyle bir dünyaya karşı durmak zorunda. Tabii Arjantin'e de çok karşı olanlar var. Burada inanılmaz büyük bir Yahudi nüfus var. İşte Müslümanlar var, Hristiyanlar var, Ortodokslar. Herkes burada bir arada yaşıyor. Ama Arjantin'deki bu büyük 200 binlik Yahudi nüfusu es geçip ya Arjantin Yahudilere çok yakın, işte devlet başkanları Yahudilere çok yakın tarzı böyle bir algı oluşturuluyor ama burada gerçekten çok yüksek bir nüfus var ve bunların da çoğu işte zamanında Türkiye'den veya Hazar bölgesinden, İzmir'den veya Kafkaslardan gelen Yahudiler oluşturuyor. Onlarla da selamlaşıyoruz. Bir kısmı Türkçe biliyor. Simirna'dan geldik, İzmir'den geldik diyorlar. Az önce de detaylıca anlatmaya çalıştığım gibi Arjantin birçok konuda multikültürel, yani çok kültürlü bir yapıya sahip. İtalyan göçmenlerin, İspanyol göçmenlerin, Avrupalı göçmenlerin, Almanların, Polonyalıların, Rusların, Suriye'den, Lübnan'dan, Ermenistan'dan, Türkiye'den yoğun göçün sonucu olarak yaklaşık 100 yıldır, 150 yıldır bir böyle harmanlanmış bir kültür var ortada. Herkes de birbiriyle uyum içerisinde yaşamayı öğrenmiş ve bu devleti var etmişler. O yüzden ben Arjantin ırkçı bir ülke tanımına, bu yaklaşıma kesinlikle katılmıyorum. Buraya gelip Arjantin'in kültürüne, değerlerine, insanlarına, Arjantinlilerin kendi yaşamlarına saygı gösterdiğiniz sürece onlar da size gereken saygıyı, sevgiyi ve sempatiyi gösterecektir. Bu konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. Arjantin gezmek, görmek, deneyimlemek için gerçekten güzel bir ülke. Bu güneşli Buenos Aires gününden, Arjantin'den herkese selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.